Vadisindeyiz. Burada güzel araştırmalar, güzel keşifler yapmak dileğiyle diyorum. Ve Krallar Vadisi'ne doğru ilerliyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Bakın orada bir tane mezar var. Gördüğünüz gibi açılmış. Bu arada bir tane mezar var. Altında bir tane mezar var. Böyle geldiğimiz zaman yine aynı noktaya geliyor. Görüyor musun arkadaşlar? Geliyor ya. Görüyor musun arkadaşlar? Gerçekten. Reset atayım. Büyük yerin katı. Evet. Zamanı geldiğinde yapacağız inşallah. Şimdi bize yaşayalım. Krallar Vadisi'ne hoş geldiniz. Burası Krallar Vadisi arkadaşlar. Krallar Vadisi'ne tam giriş noktada gördüğünüz gibi böyle bir kuyu var. Kuyunun ağzını kapatmışlar. Kuyunun metresi yaklaşık bir 10 metre civarı mı desem, yok biraz daha düşük. 8 metre civarı kuyunun bir derinliği var. Burada da önceden kuyu kullanmışlar. Gördüğünüz gibi sonradan yıkılmış. Bakın burası tam şu önümdeki 100 metre ilerisinde ne oluyor? Krallar Vadisi'ne giriş yapıyoruz. Her tarafta mezarlar. Bakın orada mezarlar var. Orada mezarlar, orada mezarlar, orada mezarlar. Bütün her yerde mezarlar var. Önceden burada hangi medeniyet yaşamış? Arkadaşlar onu da söyleyeyim size. Osmanlı ve Roma dönemi çok yaşamış buralarda. Daha doğrusu Roma Krallığı'nın bir parçası yaşamış buralarda diyebiliriz. Şimdi buraları araştıracağız. Bakacağız. Sizler için Krallar Vadisi'ndeyiz. Burada güzel araştırmalar, güzel keşifler yapmak dileğiyle diyorum. Ve Krallar Vadisi'ne doğru ilerliyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Hep beraber göreceğiz. Krallar Vadisi'nde ilerliyoruz. Bakın orada bir tane mezar var. Gördüğünüz gibi açılmış. Şu arada bir tane mezar var. Altında bir tane mezar var. Açılmış bunlar arkadaşlar. Bunlara da zaman buldukça sizlerle paylaşacağım. Şimdi benim araştırma yaptığım yer, bakın az önce şurasıydı, görüyor musunuz? Tam orada aslanı buldum. Karşımda var. Ta karşıda var. Görebildiyseniz. Bu taraftan ağrı geldim. Bakın karşıda bir tane kayamız var gördüğünüz gibi. Tam bu tarafa bakıyor, üzerinde işaretler var mı yok mu bakamadım. Hızlı geçtim oradan ama buraya durduğum zaman görüyor musunuz? Şuradaki oyma işareti müthiş bir şekilde. Burada var bir tane oyma işareti. Yine bu şekilde. Yalnız burada bakar mısınız şöyle bir kalp işareti gibi bir işaret varmış, büyük ihtimal kırılmış. Şimdi burada da bir çalışma mı olmuş artık, kazı mı olmuş desem bilemedim. Şöyle baktığım zaman görüyorsunuz kayalar bu şekilde sıralanmış. Şöyle bakayım bir. Bakın şu arada da bir yığma mı desem yoksa başka bir şey mi desem, çünkü bakın burada bir duvar gibi bir şey var. Şöyle gidiyor bakın şu şekilde.
Öyle kıvranıyor buraya doğru. Yine burada da bir şey mi yatmış, bir şey mi kalkmış bilemedim. Eski tarihi taşların olduğu kesin. Böyle baktığınız zaman hepsi kırma taş gibi aynı. Görüyor musunuz? Müthiş bir yapı. Tarihi yapı. Şu arada bir taş var. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Tarihin olduğu noktalar. Taşın üzerinde bile işaret gibi şeyler var. Bakın şu arada bir yapı var. Görüyorsunuz. Uç tarafı çıkmış bu tarafa doğru. Bu arada bir yine yapımız var. O da biraz kırılmış. Bu tarafa doğru bir ilerleyeyim şöyle. Görüyor musunuz? İçerisinde oyma gibi delikler var. Gerçekten muazzam yapılar ya. Muazzam, muazzam, muazzam. Şu arada bir oluşum var yine. Bakın tam şu noktada Horasan harcıyla sulanmış. Bakın bu Horasan harcı arkadaşlar. Hani dedim ya, bazı bölgelerde bu şekilde değişik değişik oluyor. Horasan harçları. Zaten bu da katılaşmış hali. Kayanın altını sulamışlar resmen. Görüyor musunuz? Resmen sulamışlar. Ben buradayım diyor abi. Ben buradayım diyor. Bakalım görelim o zaman. Ne vayın var neyin yok. Bize göster. Biz de görelim. Değil mi? Şimdi bu arada bir alan taramayı kuracağım. Bu bölge çok büyük bir bölge arkadaşlar. Zamanla size tek tek göstermeye çalışacağım. Bakın şöyle göstereyim. Şu karşısı, görüyor musun? Orada da mezarlar var. Böyle açılmış noktalar var. Yani atıyorum, tahminen konuşuyorum, bir yaklaşık bir 8-10 kilometre bu şekilde geliyor. Her tarafta böyle kayalar, odalar, açılmış mezarlar, definecilerin çalıştığı noktalar. Bu şekilde güzel noktalar. Şimdi bir alan taramamızı kuralım burada. Alan taramamızı bir açalım. Şöyle bize ne verecek ona bir bakalım önce. Ona göre ilerleyelim. Alan taramamızı bir kuralım arkadaşlar. Bu üzerindeki taş da sanki böyle burada bir şeyler var der gibi bir hali var. Şöyle bir sırtlanayım çantamı yine. Önce oksit moduna bakıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz her zaman söylediğim gibi içerisindeki metaller gaz ürettiği için. Burada bir kapak mı var, ne var arkadaş? Yani gerçekten değişik noktalar var ya. Neyse, tam şu ortaya da geçeceğim arkadaşlar. Bakın tam bu araya geçiyorum. Oksit modundayım. Önce şöyle bir arayayım. Bakın bu arada şeylerin olduğunu söylüyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurası da zaten acayip nokta. Şöyle geleyim. Kapak mı acaba? Şöyle. Bakın bu arada bir sinyalimiz var. Oksit modunda. Gayet güzel bir sinyale benziyor. Bir de şu aradan gelelim arkadaşlar. Görüyor musunuz bak. Bir de tam şu taşın gerisinden geleyim böyle. Herhangi bir şey var mı? Böyle geldiğim zaman yine aynı noktayı veriyor. Görüyor musunuz arkadaşlar?
Şu arada bir şeyler var gibi. Şu noktada bir şeyler var gibi. Şimdi de boşluk modunu alayım. Burada herhangi bir boşluk var mı ona bakalım. Buralar Krallar Diyarı arkadaşlar. Krallar Diyarı. Bakın boşlukta da bu noktaya doğru veriyor. Bir devam edeyim şöyle. Bakalım nereye doğru gelecek. Görüyor musun? Burada bir boşluk var. Boşluk burada. Boşluk burada. Boşluk burada, boşluk. Bakın şu arada duvar devam ediyor. Bak şöyle geliyor ve bu tarafa doğru. Kaldırayım yine bir. Evet, burada boşluk var. Az önce eğilip baktığım nokta, hatırlıyorsanız. Şimdi bir altına alayım. Altında nasıl bir sinyal verecek? Bir de ona bakalım. Şöyle. Bu tarafı veriyor abi. Burası boş ama içinde herhangi bir şey yok gibi. Olsa zaten söyler. Bu araya geldiğim zaman altında da yine biraz daha ilerleyeyim. Bu arada dönüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz, iki tane noktamız var. Bir tanesi boşluğun olduğu yer. Kayamız burada. Şöyle kayamıza da baktığımız zaman sanki böyle bir toprağın altından bir şey kafasını çıkarmış da bu tarafa bakıyormuş gibi görünüyor, değil mi arkadaşlar? Şöyle bir bakın isterseniz. Yorumlarınızı da yapın bana. Çünkü görmediğim noktalar da olabilir, kaçırdığım noktalar da olabilir. Siz benim yardımcımsınız. Bunu unutmayın. Bana görmediğim noktaları yorumlarda yazın ki biz de oralara da bakalım, bir şeyler bulmaya çalışalım. Bu tarafa doğru bakıyor. Şu arada bir mezar olduğunu düşünüyorum. Oraya da gideceğim kısa zamanda. Şimdi buraya bir bakalım. Şu yeni cihazımızı bir kuralım. GR4'ümüzü. GR4'ümüz bakalım bize ne diyecek. Nasıl bir sinyal verecek. Ona da bir bakalım, değil mi arkadaşlar? Bugün GR4 ile sahalardayım. Önce dedektör modunu görüyorsunuz, kurulu bir şekilde hemen böyle uzataraktan, bakın kaç saniye sürüyor kurması. Görüyor musun? Hemen takıyorum şu şekilde. Döndürüyorum. Olay bitti. Evet, şimdi GR4'ümüzü açıyoruz. Bu şekilde kolumuzu dayamasını ayarlıyoruz. Evet. Şimdi dedektör modu dedik. Gelişmiş aramalarda bakacağız biz arkadaşlar. Gelişmiş aramalar dedik. Ve ayarlarını yapıyor. Buradan yapmamız gereken olay nedir? Hemen aşağıya basıyorum. Hassasiyeti çıkarıyorum. Hassasiyeti son yapıyorum. Toprak tanımayı açıyorum. Başka da herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Görüyorsunuz, gayet başarılı bir şekilde burada bir sinyal var gibi. Bakın şu aradan başlıyor. Rakamsal olarak da şöyle kolumda. Bakın burada bir sinyal var. Algılıyor, rakamsal olarak 4-5 veriyor. Bir reset atalım. Tekrardan. Tam şu arada biraz daha yoğun algılıyor.
Görüyor musun? Bir de şu boşluğun oraya doğru gideyim. Şu boşluğun oraya doğru gideyim arkadaşlar. Herhangi bir sinyal var mı? Herhangi bir sinyal yok. Görüyorsun. Sıfır. Sıfır yani. Herhangi bir sinyal yok. Bir de şu taşın o araya bakayım arkadaşlar. Şunu şöyle çekelim. Şöyle. Bakın buralarda hep sıfır. Görüyor musun? Hep sıfır bak. Hiç oynamıyor bile. Bunun bir ayarlarına gireyim arkadaşlar. Hassasiyeti bir tık düşüreceğim. 2 tık düşüreyim ya da tam böyle standart çalışsın. Bu şeyi de biraz çıkarayım bakın. Toprak ayarı var ya. Toprak ayarını da 5 yapayım. Evet şu an ayarlar tamam. Gördüğünüz gibi. Bir daha bakalım şimdi buraya. Görüyor musun arkadaşlar? Sinyali nasıl yakaladı? Az önce bu toprak ayarı toprak sıfırdaydı. Farkındaysanız. Şimdi onu bir daha düşüreyim. Şöyle. Bakın. Görüyor musun? Rakamsal sayılar düşmeye başlıyor. Onu çıkardığım zaman 5 yaptığım zaman reset attığım zaman gördüğünüz gibi %83 değerli gibi veriyor. Bakın değerli bu tarafa doğru veriyor. Şimdi az önce ayarları yapamadık biliyorsunuz, daha acemiyiz. Öğreneceğiz bu işleri. Yani cihazı öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi herhangi bir ses de vermiyor. Ne kadar stabilleşti cihaz. İşte ayarları bilmediğiniz sürece böyle uğraşabilirsiniz. Şimdi bir de şu araya bakayım tekrardan. Görüyor musunuz? Ne kadar stabil çalışıyor. Vay arkadaş ya. Gerçekten harika. Hoşuma gitti yani. Görüyor musun? Hiçbir ses daha var mı? İşte ayarları da biraz öğreneceğiz. Size de göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi algılamaya başladığı zaman deliriyor. Şu aralara bakalım. Herhangi bir şey var mı? Böyle kaçırdığımız. Bir şey yok gibi arkadaşlar. Görüyor musun? Vay be. Buraya geldiğimiz zaman sinyali net bir şekilde algılıyor. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Peki bir de şey olarak deneyelim. Şimdi bu video biraz uzun olabilir arkadaşlar. Kızmayın bana. Çünkü cihazımız yeni olduğu için bütün her şeyini denemeye çalışıyoruz. Şimdi buradan sesimizi açtık. Bağlandı mı? Kapatayım, açayım tekrardan. Uygulamada mı bir sıkıntı var? GR4
Bağlanıyor. Evet, bağlandı. Tamam. Buradan dedektör diyoruz. Gelişmiş aramalar. Bakın gelişmiş aramalardayım. Bakın burada. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel bir şekilde algılıyor. Şimdi bakın hassasiyeti biraz çıkarıyorum. Görüyor musun? Biraz daha çıkarayım hassasiyeti. Böyle reset atayım. Gayet bakın ne kadar üstten algılıyor. Görüyor musun? Yaklaştırdığım zaman da deliriyor yani. Görüyor musun arkadaşlar? Gerçekten reset atayım. Başarılı yani. Toprağı da çıkaralım. 5 yapalım. Yani toprağı çıkardığımız zaman dezavantaj. Şimdi cihazımızı kapatalım ve şu bölgeye bir bakalım arkadaşlar. Zaten yığma olduğu belli bir şekilde, bariz bir şekilde belli zaten. Büyük ihtimal orada da küçük bir sinyal olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani büyük bir şey buralarda bulduğunuz zaman cihazların bile şeyleri değişir, tepkileri değişir. Bu da küçük bir kalıntı olabilir veya birileri gelip burada kazı yaparken onların atık malzemesi de olabilir. Çelik bir şey de olabilir. Şimdi hep beraber açalım. Bakalım. Elimizi bir giyelim hemen. Arkadaşlar. Bu aradan puanterimizi alalım. Ve buradan kazmamızı alalım. Ve girişelim. Önce puanterimizi bir açalım bu şekilde. Tam sinyalin geldiği noktada bir bakalım şöyle. Bir arama yapalım. Bir şey yok gibi değil mi? İnşallah yüzeyseldir. Şöyle aşağıya indirelim. Görüyor musun arkadaşlar? Yani bunlar, bakın şunlar mesela, şöyle göstereyim. Kemik kalıntıları, bakın şunlar kemik kalıntılar. Dedim ya, buralarda toplu mezar çok olduğu için bu gibi şeylere rastlamanız buralarda gayet normal. Çok mezarı var burada ve üzerinden asırlar geçmiş. Bakın şu taşı görüyor musun? O yüzden kalıntı bulmak daha böyle kolay. Yoksa mezar odalarını falan açmak da biliyorsunuz büyük iş. Onun için de bir sürü şey lazım. Hemen açamazsınız öyle odaları. Yasak. İzin almanız lazım. Büyük iş. Derin kazı. Onlara da zamanı geldiğinde yapacağız inşallah. Şimdilik yüzeysel olarak arıyoruz. Biliyorsunuz her zaman yaptığımız gibi kaçak kazılardan da uzak duralım. Bilginiz olsun. İzinsiz yapmayın. Başına da bela almayın. Şöyle bir aşağıya doğru gidelim.
Görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle enteresan taşlar çıkıyor. Bu da buranın tarihinin ne kadar kuvvetli olduğunu bize anlatıyor. Şöyle taşa bakar mısın? Kafa gibi aynı. Bir gün bu GR4'üne bir tek yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakacağım buralara. Hiç tek yapmıyorum çoktan beri. İşte bunun hassasiyetini böyle çok açarsanız çok derinlere gider. Böyle kazarsınız. O yüzden ben düşürdüm bak. İlk başta açıktı. Sonra düşürdüm. Düşürdüğüm halde de çekiyordu. O yüzden buraya bakalım dedim. Yoksa bakmazdım yani. Çünkü 1,5 metreye kadar derinlikte algılıyor ama yani böyle büyük malzemeler olması lazım arkadaşlar. Böyle tek parayı falan yani algılayacağı en fazla diye 45 50 santim civarı veya 50-60 santim civarı. Yoksa malzeme küçük oldu mu algılamaz yani. Bir bakalım. Herhangi bir şey var mı? Şu levyeyi alsaydım iyiydi ya. Bundan da kazılmıyor ki arkadaş. Alayım ben arkadaşlar. Yoksa işin sonu gelmez. Levyeye bir girişeyim şöyle. Taş abi. Şuraya bakar mısın? Görüyor musunuz taş? Arkadaşlar. Bir ses geliyor ama helikopter sesi mi? Başka bir şey mi? Anlamadım. Taş. Taş var ama ne taşı anlamadım.
şey yok ki. Abi. Bir şey yok. Bir şey. Şu taş var bir tane. Taşı çıkaramıyorum. Hele şükür. Çıkardım o taşı. Bak. Görüyor musun? Sinyal burada. Görüyor musun? Taşı çıkardım. Sinyal çıktı. Ne var burada? Şu arada bir yer. Böyle hafif hafif. Hafif hafif. Hafif hafif. Gideyim. Şurada bir şey var. Görüyor musun arkadaşlar? İşte bu ya. Çıldıraya çıldıraya. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Güzel bir buluş. Şimdi bunu nasıl çıkaracağız? Şu şeyi bir alsam iyi olur. Fırçayı bir alsam iyi olur arkadaşlar. Fırça nerede? Burada. Fırça burada. Görüyor musun? Of of. Nasıl bir şeymiş bu be? Müthiş. Allah müthiş. Bir daha bakayım. Ah. Gördün mü? Deliriyor, deliriyor. Deliriyor. Deliriyor abi. Şimdi fırçayla ağır ağır incitmeden, koparmadan çıkarmaya çalışalım. Wow. Gerçekten müthiş bir parça. Neymiş ki o? O böyle saplanmış bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musun arkadaş? Başka bir şey var mı? Buna bakayım. Harika bir parça gibi. Ay anam vay. Ne demek arkadaşlar? Şuna bakar mısın? Görüyor musun? Hay hay canını yediğim. Bakın burada bir mühür var, görüyor musun? Bakın tam kafasında bir mühür var. Bakar mısın? Çok güzelliğe bakar mısın? Bayağı da ağır bir parça arkadaşlar. Şuna bakar mısın? Hay canına. Görüyor musunuz? İşte burası Krallar Vadisi diyebiliriz arkadaşlar. Bunu ilerleyen videolarımızda da inşallah sizlere göstermeye çalışacağım. Şu parçanın güzelliğine bakar mısınız? Sana ne kadar işçiliği falan. Görüyor musun? Ne kadar yapılmış. Bronz bir parçaya benziyor. Altın değil gibi. Bronza daha çok benziyor. Altın olsa sarı olurdu. Böyle oksitlenmezdi. Görüyorsunuz, oksitlenmiş.
Gerçekten harika bir parça. Şunun güzelliğine bakın ya. Görüyor musun? Kafada da şey var. Kral tacı var. Yani aslan. Aslanlar Vadisi. Burası güzel mezarların olduğu yer diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Tekrardan. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 1.10, bu 1.20 olduğuna göre 1.10 1.15 civarı bir derinlikte çıktı. Dedektörde hassasiyetimi 3 kademede kıstım yani arkadaşlar. Rahat bir şekilde algıladı. Tebrik ediyorum. Yani güzel de bir parça çıktı. Değerli de verdi. O da güzel. Gayet başarılı diyorum. İlk Krallar Vadisi'ndeki ilk parçamızı bulduk arkadaşlar. Yani bunlar define diye geçmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın burada yanılmayalım. Bunlar kalıntı. Kalıntı. Yani define bulmak daha büyük şeyler. Mezar açarsın. Daha büyük altınlar çıkar. Ne bileyim paralar çıkar falan. O define ama bunlar ya o dönemden düşen kalıntılar ya da açılan mezarlardan, erozyondan dolayı böyle o dönemde düşen, kaybolan o gibi parçalar olabilir. Veya burada dedim ya bir çalışma olmuş. Mantıklısını konuşmak gerekirse bir çalışma olmuş. Bu çalışmadan da kalan olabilir. Veya çalışma yapılmadan önce burada bir mezar vardı. Bakın işareti de burada zaten. Mezar vardı. Bunlar mezara aldı. Mezar ağaçta aldı. Buradaki de müjdesiydi. Zaten ortalık karışmış. Gördüğünüz gibi. Yorumları size bırakıyorum. Sizleri seviyorum. Yeni videolarda, yeni maceralarda buluşmak dileğiyle diyorum. Her şey gönlünüzce güzel olsun. Hoşça kalın. Selametle kalın.